WordPress'te eğitim sektörünün güçlü araçlarından biri olan Tutor Elements eklentisinin 3.0 versiyonu yayınlandı arkadaşlar. Bu eklentiyle yenilikler ve geliştirmeler olmuş. Gelen yeniliklerin çoğu ücretli sürümünde tabii ki ama ücretsiz sürümünde de bayağı farkı göreceksiniz. Birer birer onları inceleyeceğiz. Ne gibi kolaylıklar, ne gibi yenilikler, bize ne faydası olacak ya da bize ne dezavantajı olacak, onlara bakalım. Hep birlikte incelemeye geçelim. Eklentiyi yeni kurduğunuzda ya da güncellediğinizde zaten sol tarafta 3.0'daki yenilikler diye bir başlık var. Oraya girdiğinizde size anlatıyor. Ya da kendi resmi sitesinden de yenilikleri zaten oradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada da zaten kısaca anlatmışlar. Şimdi en büyük zaten özelliklerinden biri, yani gelen yeniliklerden biri, geliştirmelerden biri, kurs oluşturmadaki sayfa yapısı baya bir değişmiş arkadaşlar. Bunları anlattıktan sonra sıfırdan bir kurs falan oluşturacağız zaten de. Orada da göreceksiniz ama en büyük değişikliklerden biri bence bu olmuş. Modern olmuş. Bu zaten ücretsiz sürümünde zaten var. Yerel e-ticaret diye bir başlık gelmiş arkadaşlar. Burada normalde biz Tutor'da WooCommerce'i zaten burada göreceğiz şimdi. WooCommerce gene kullanılabiliyor ama ayrıyetten de şöyle bir şey yapmışlar. Bir özellik gelmiş. Yerel e-ticaret diye mesela çeşitli ödeme yolları açmışlar arkadaşlar. Şimdi bu ödeme yollarının zaten Stripe olsun ya da başka PayPal falan zaten ücretsiz sürümde vardı. Ayrıyetten manuel olarak bir ödeme yolu açabiliyorsunuz. Yani WooCommerce kullanmadan da ödeme yolu açabiliyorsunuz ama şu var, eğer bir kredi kartı ödemesi yapacaksanız otomatikman WooCommerce'ı kullanmanız lazım. Çünkü size ücretli sürümde zaten kullanamıyorsunuz. Kredi kartı özelliğini ekleyemiyorsunuz. Kredi kartıyla ödemeyi. EFT mesela kredi kartı ödemesi yapmıyorsunuz. Öyle bir şey kullanmıyorsunuz icabında banka. EFT üzerinden çalışıyorsanız WooCommerce yüklemenize gerek kalmıyor bu sefer. Yani WooCommerce yükünü almanıza gerek kalmıyor. Otomatikman kendi manuel olarak bir EFT sistemi uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece kendi ödeme yolunu kullanabiliyor. Öteki ödeme yolları, bir de PayPal var ama PayPal zaten Türkiye'de kullanılmıyor biliyorsunuz. Diğer ödeme yolları da ücretli sürümünde var. Böyle bir özellik yapmışlar ama onun haricinde WooCommerce'de isterseniz WooCommerce tarafından da ödeme yolunu kullanabiliyorsunuz. Abonelikler diye bölüm gelmiş. Ücretli sürümünde var tabii ki bu. İsterseniz müşterilerinize aylık, yıllık olarak da abonelik hizmeti verebiliyorsunuz. Kanalda birçok videom var aboneliklerle ilgili zaten. Bulabilirsiniz orada da. Düzenli olarak gelir akışınızı sağlamanız için abonelikler. Gelişmiş bir istatistik bölümü var. Bu da ücretli sürümde tabii ki. Onu ücretsiz sürümde göremiyoruz. En büyük gelişmelerden biri yapay zeka stüdyosu var. Evet, yapay zeka ile işte bayağı bir kurs oluşturma sürecini basitleştirmişler. Videolarında seyrettim ama o da ücretli sürümde zaten. İşte resminden tutun da kurs içeriğine kadar bilmem ne falan hepsini yapay zekaya yaptırabiliyorsunuz. Hani ne kadar işte bilmiyorum, randımanlıdır gerçi, onu bilemiyorum ama videolarında gösteriyor. Yapay zeka stüdyosu. Artı işte tasarımla ilgili biraz değişiklikler var. Kolaylaştırmışlar. Bir de başka mesela benim not aldıklarımda şöyle bir şey vardı. Yakın bir zamanda ben Tutor'la ilgili bir çalışma yapıyordum. Zaten bunu canlı videolarda söylemiştim ama bayağı bir uzun sürecek bir çalışmaydı. Bunu aslında bu sürümünde çok basitleştirmişler arkadaşlar. Onu da göreceğiz zaten. Göstereceğim. Tek kurs sayfasını mesela değiştirmek istiyordum ben. Normal şablonunu. Bunu Elementor'la işte bir şeyler yapıyordum ediyordum. Şimdi o kadar basitleştirmişler ki isterseniz normalde tek kurs, mesela kursa girdiğiniz zaman o şablonu istediğiniz gibi kendiniz özelleştirme imkanınız var. Bayağı güzel yapmışlar onu. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yapacağız onu da çünkü. Bayağı bir özellikler işte gelmiş. Yenilikler gelmiş arkadaşlar. Menüde falan şimdi konuların kurulumunu yaptıktan sonra zaten hepsine bakacağız. Sıfırdan bir kurs oluşturacağız, edeceğiz. Uyarımızı yapalım artık, ondan sonra da kurulumlara geçelim. Eklentiyi internette aktif olan test sitemize kuracağız arkadaşlar. vpalemi.com'a. Kontrol paneline geldim ve hemen eklentinin kurulumuna geçelim. Eklentiler kısmına geldim. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yazalım. Tutor. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Kurulum sihirbazı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi istersek bunu atlayalım. Temasını da kuralım. Hatta bir tane daha eklenti daha kuracağız. Bir temanın yanında Elementor eklentisini de kuracağız. Sonra Türkçe dil dosyalarını kurduktan sonra kurulumunu yaparız
arkadaşlar. Bunu geçelim. Bu şekilde geldi. Zaten çoğu kısım işte Türkçe'de var. Yani İngilizce falan işte. Bunları değiştireceğiz. Loco üzerinden dil dosyalarını yükleyeceğiz. Eklentiyi kurduk. Tutor'un bir de ayrıyetten demo olarak bize ücretsiz birkaç tane tema veriyor. Şablon veriyor arkadaşlar. Tutor'la ilgili zaten kanalda videom var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tutor eklentisinin detaylarını anlatıyorum zaten. Tema yüklemine geçelim arkadaşlar. Temayı nereden yükleyeceğiz? Temaları nereden yükleyeceğiz? Tutor LMS'nin resmi sitesine geliyorum arkadaşlar. Tutor'un resmi sitesi burası. Burada bakın üst tarafta temalar bölümü var. Temalar bölümüne geliyorum. Ücretsiz olan zaten bu arkadaşlar. Bakın Tutor Starter yani başlangıç teması falan. Ücretli temaları falan da var da biz tabii ki ücretsiz temasını kuracağız. Bir bakalım detaylara bakalım. Burada zaten gösteriyor hangileri falan. Bu 4 tane ücretsiz şablon veriyor yani. Ücretsiz indirmeye geçiyorum. Tutor Starter 3.0 diye bir zip dosyası veriyor. Onu indirdik. Şimdi bunu direkt olarak sistemimize kuralım. Bu tema paketi olduğu için temalar kısmına geliyorum. Yeni tema ekle diyorum. Tema yükle diyorum. Dosyayı seçeceğim ve kurulumunu yapacağım. Temalar sayfasına gidelim. Bakın Tutor Starter buraya geldi arkadaşlar. Bunu etkinleştirelim. Etkinleştirdikten sonra kontrol panelinde sol altta bakın Tutor Starter diye geliyor zaten. Demo verileri yüklememiz için gereken bir işlem daha var. Görünüme geliyorum. Install plugins diyor. Buraya gelin arkadaşlar. Tutor Starter'ı etkinleştirdik zaten biliyorsunuz. Burada bu eklentide demo verileri almamız için kurmamız lazım arkadaşlar. Bunu install diyorum. Kursun bunu da. Aktifleştiriyorum. Şimdi aktif oldu. Tamamdır. Tekrar bir Tutor Starter'a bir gelelim. Bakın şimdi Starter sitesi diyor. Yani başlangıç siteleri arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini kuracağız zaten. Bu şekilde bunu da hallettik. Şimdi bir de Elementor'la çalışacağımız için bakın Elementor eklentisi var Tutor'un. Onu da kuralım arkadaşlar. O da bulunsun. Yeni eklenti ekle diyorum. Yine Tutor yazacağım. Bakın Tutor LMS Elementor eklentileri. Bunu da kuralım ve etkinleştireceğim. Evet kurulumunu yaptık. Etkinleştirdik. Şimdi bunları kullanmanız için zaten daha önceden Elementor eklentisini de sitenize kurmanız lazım arkadaşlar. Ben videoyu uzatmamak için en başta bunları kurdum. Elementor eklentisini kurdum. Ondan sonra SMTP eklentimi kurdum. Bunları daha önceden kurduğum için hiç oraları göstermedim zaten. Bunları zaten kullanmanız için de Elementor'u ve mail, e-posta sistemlerini kullanmanız için de bir SMTP eklentisi kullanmanız lazım. Bunlarla ilgili bir sürü video var arkadaşlar kanalda seyredebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Basit işlemler. Burada artık kurulumlarımızı bitirdik. WooCommerce'i kurmuyorum arkadaşlar. Bakın şu an WooCommerce kurulu değil. WooCommerce'i sonra kuracağım. İlk önce kendi içerisinde gelen ödeme, işte manuel ödeme sistemini bir deneyelim. Ondan sonra WooCommerce kurulumuna geçeriz. Şimdi sayfalara bir bakacağım. Sayfalarda bakın kendi manuel ödeme sistemiyle bir sepet ve ödeme sayfası, işte eğitmen kaydı, kontrol paneli ve öğrenci kaydı şeklinde 5 tane mi 3-5 tane sayfa oluşturdu zaten. Şimdi demo verilere geçmeden önce tabii tema kurulumuna geçmeden önce İlk önce bir Loco'ya geçelim. Loco'da eklentilerin Türkçe dil dosyalarını, eklentileri Türkçe kullanmak için bunları ben çeviri dosyalarını Türkçeleştiriyorum arkadaşlar. Onları da internet sitemde zaten paylaşıyorum. İndirebilirsiniz. Çok cüzi fiyatlarla zaten satıyorum arkadaşlar. Bayağı bir emek var sonuçta. Hem oradan alırsanız da bana da destek olmuş oluyorsunuz. Loco Translate'e geçip eklentilerin Türkçe dil dosyalarını yükleyelim. Local Translate'e geldim. Eklentilere geliyorum. Hemen buradan Tutor'u bulduk. Tutor'a bakalım. Şimdi bu eklentiyle birlikte gelen Türkçe çeviri dosyası ama bakın şimdi arkadaşlar 746 dizge diyor. Kalıbı düzenle diyorum. 2519'a çıktı. 2519. Hemen eşitle diyeceğim. 1780 tane dizge çevrilmemiş durumda. Bunları isterseniz de tek tek kendiniz de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da gene otomatik çeviri eklentisi var ama çok hani çeviriler randımanlı mı bilmiyorum. Deneyin. En azından deneyebilirsiniz. Bakın çevirdiği kadar çevirir, onları da düzeltirsiniz sonuçta. Öyle bir şey de yapabilirsiniz ya da hiç bu kadar vakit kaybı yaşamadan cüzi bir fiyatta eklentinin, işte bu çevirinin Türkçe dil dosyasını alıp yükleyebilirsiniz. Hemen şimdi ben çevrilmiş olan dil dosyasını yükleyeceğim. Sistemde gözüküyor. Po yükle diyorum. Sistem dosyamı seçtim ve yükle diyorum. Eşitle diyelim. 2519. 626 belirsiz dedikleri şu renkte olanlar arkadaşlar. Yani kontrol bekleyenler. Ama sonuçta çevrilmiştir yani. Hatta hemen bir bakalım. Bakın olduğu gibi Türkçe dile çevrildi. Şimdi bunu yaptık. Eklentilere gene geldim. Başka ne vardı? Elementor eklentisi var. Hemen bunu da yükleyelim. Elementor eklentisi. Po yükle diyorum.
Yine sistem alıyorum. Bu da yüklensin. Tamam. İşte diyelim bakalım. Dizgi kaldırılmış diyor. Tamam. Neyse. Yine gelelim beklentilere. Tutor mate demiş. Hemen ona bakalım. Buna da yükleyelim. Hemen Türkçe dil dosyasını sisteme alalım. Tamam. İşte diyelim 80-80. Eklentilerde başka bir şey yok. Bir de temalara bakalım. Starter var. Hemen onun da dil dosyasını yükleyelim. Bir tane çevrilmemiş var diyor. Kaydet diyelim. Tamam. Bu şekilde eklentilerinde Türkçe çeviri dosyalarını yükledik arkadaşlar. Rahat rahat Türkçe şeklinde kullanırız. Eklentinin büyük bir bölümünü zaten Türkçe çeviriyor. Yani komple mesela bazı yerlerde gene göreceksiniz. Bunlar geliştiricinin bize hani çevrilebilecek alanları verdiği yerleri çevirebiliyoruz. Onun haricinde eğer bunları vermezse, dil dosyasında göstermezse ne yazık ki çeviremiyoruz arkadaşlar. Onda yapılacak bir şey yok yani. Bakın bu şekilde hemen Tutor Starter'a bakalım. Eğitmen başlangıç olmuş zaten. Başlangıç siteleri genel demiş. Hemen çevrildiği kadar çeviriyor. Tamamdır. Şimdi artık demo verilerimizi alma zamanı. Demo verilerde 4 tane seçeneğimiz var zaten. Buradan bakabilirsiniz hatta. Şöyle preview diyelim. Bakalım nereye gönderiyor. Evet, demo kısmına gönderiyor öyle. Bu şekilde bir ana sayfası var. Kursları burada. Böyle bir header kısmı var. Üniversiteye bir bakalım. O nasılmış? O da bu şekilde. Hatta şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani şunu da söyleyebilirim. İlla bu ana sayfaları kullanacaksınız diye bir şey yok. Kendiniz de ana sayfayı değiştirebilirsiniz. Onunla ilgili eğer talep gelirse arkadaşlar yeni bir Tutor'da kullanabileceğiniz bir ana sayfayı oluşturalım. Eğer yeteri kadar bir beğeni gelirse ya da talep gelirse bence onunla ilgili bir videoda hazırlayabilirim arkadaşlar. İlla bunları kullanacaksınız diye, ana sayfayı kullanacaksınız diye bir şey yok. Bu temanın verilerini alacağım arkadaşlar. Demosunu alacağım. Marketplace dediği, Marketplace dediği şablonu alacağım. Import diyorum. Bakın Elementor, evet. Import now. Elementor aktif, Tutor aktif, Elementor eklentileri aktif. Bu eklentileri zaten kurduk biliyorsunuz. Import now diyorum. Şimdi hemen aktarsın. Evet. Verileri aldı. Hemen sayfaya bir bakalım. Yenileyelim şöyle. Bu şekilde geldi. Süper. Marketplace, Plus, Course liste, hemen kontrol paneli. Hemen şöyle bakalım. Evet böyle. Fotoğrafta şunlar gelmesi lazım. Tabi buralar falan dolması lazım. Dolacak yani. Sonuçta demo verileri aldı. Yani demo verilerin güzel yanı da neyin nerede kullanıldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. O yönden iyi. Faydalı oluyor. Tamamdır. Şunları kapatalım. Artık eklentiye geçelim. Eklentinin bir menüsüne bakalım. Eklenti ayarlarına geçelim. Orada da işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Eklenti ayarlarına geçmeden önce arkadaşlar sayfalar sekmesine bir bakalım, bir kontrol edelim. Çünkü orada bir farklılık oluştu. Girelim. Bakın şimdi. Önce eklentiyi kurduğumuzda göstermiştim. 5 tane sayfa oluşturmuştu eklenti zaten kurulumundan sonra. Demo verileri çektiğimizde şablonun kullanacağı sayfalar tabii ki otomatikman kuruldu ama ayrıyetten bakın sepet ödeme sayfası, bu sayfalar çoğaldı arkadaşlar. Bunları düzenlememiz lazım. Yani temizlememiz lazım aslında. Onu da nasıl yapacağız? Bakın şimdi bunlar zaten about hani hakkımızda blok, kart, sepet. Şimdi WooCommerce'i kurmadık biliyorsunuz. En son kuracağım onu. İlk önce eklentinin kendi ödeme sistemini bir denemek istiyorum. Test edeceğiz. Ondan sonra WooCommerce'i kuracağız. WooCommerce'i kurduğumuzda da kendisi kurulumla birlikte gene bir sepet ya da ödeme sayfası getirecek mi? Hali hazırda olan sayfayı mı kullanacak? Ona bakacağız şimdi. Büyük bir ihtimalle kurulumda kendi sayfasını oluşturması lazım. Çünkü WooCommerce'in kullandığı bir kısa kodlar var sayfada oluşturduğu çünkü. Kendi sayfasını oluşturacak. Şimdi bayağı bir karışıklık söz konusu olabilir burada. İlk önce bunları bir düzeltelim. Bakın şimdi sepet. Sepet demiş, hemen görüntüle diyorum. Tamam. Bu eklentinin kullandığı sepet alanı. Bu kalabilir. Şimdi ikincisine bir bakalım. Bu neymiş? Bu mesela şu an kullanılmıyor. Bunu silebiliriz arkadaşlar. Bakın burada zaten internet yolunda da alan ismi yolunda da kart 2 diyor. Yani sepet 2 bu ikinci çoğaltılma anlamına geliyor. Demek ki bunu silebiliriz. Silelim gitsin. Şimdi checkout'ta ödeme sayfasına bakalım. Görüntüle diyorum. Yeni sekmede açsın. Şimdi ödeme sayfası direkt karta gidiyor. Burada bir enteresanlık var. Hemen ona da bakalım. Kapatalım şunları. Checkout düzenle diyorum. Normalde checkout kısmı var. Evet. Niye karta yönlendiriyor? Karta gidiyor. Evet. Yani bu sepette ürün olmadığı için de olabilir. Tamam, bu kalabilir. Tekrar geri gelelim. Diğer checkout'a bakalım şimdi. Bakın bu da 2 diyor. Bu da sonradan çoğaltılmış. Bunu silebiliriz.
Bunu da silelim. Bunları tek tek kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Kontak, işte kurs listesi, kontrol paneli, eğitmen kaydı demiş mesela. Burada da şimdi mesela bakalım. Bu da bir eğitmen kaydı sayfası. Şimdi birisini silmeniz lazım. Eklenti ayarlarında zaten bunları yönlendireceğiz. Yani hangi sayfayı kullanacağını yönlendireceğiz. O yüzden bunu silelim. Öteki zaten Türkçe sonuçta. Eğitmen kaydı. Evet, hemen şuna bakalım. Eğitmenler sayfası bu. Evet, demo ile birlikte geldi. Kontrol paneli normalde yok muydu? Vardı bizde. Evet, kontrol paneli, dashboard, kontrol paneli. Bakalım şimdi. Dashboard diye geçiyor. Kontrol paneli, kullanılan kontrol paneli bu. Gördüğünüz gibi. Yani diğerini silebiliriz. Şunları kapatalım. Onu silelim. Bunları tek tek kontrol etmeniz lazım. Benim tavsiyem şu olur. Sepet ve ödeme sayfasına mesela eğer WooCommerce'i kurmayacaksınız, tamam, sıkıntı yok, ama WooCommerce kuracaksınız da bence bunların önlerine en azından eklentiyle ilgili bir şey yapılabilir. Mesela örnek olarak şöyle diyeyim. Düzenle diyorum. Bunun ismine mesela TT sepet diyeceğim. Da değiştirsin. Bu şekilde kaydetsin. Ödeme sayfasını da aynı şekilde değiştireceğim. Bunu da böyle kaydetsin. WooCommerce yüklediğimde en azından ayırabileyim. Ödeme sayfasıyla sepeti sayfasını ayırabileyim arkadaşlar. Diğerlerini de böyle tek tek düzeltmeniz lazım. Ben şimdi bunları düzelteyim. Tabii ki bunları çekmeyeceğim. Hızlıca düzeltip ondan sonra da eklentinin ayarlar kısmına geçeceğim. Sayfaların isimlerini ve linklerini de düzelttim arkadaşlar. İşte 14 tane, evet 14 sayfaymış. 14 sayfamız hazır şu an. Artık eklentinin ayarlarına geçelim. Bir eklenti menülerine bakalım. Bir ayarlarına geçelim. Aslında çok böyle detaylı şekilde eklentinin menülerine girmeyeceğim. Ayarlarındaki yeniliklere falan bir bakalım. Çünkü detaylı olarak kanalda zaten tutorla ilgili bir videom var. Uzun bir video var zaten. Oradan gene değişen bir şey yok aslında. Göreceksiniz ama modern olarak işte eklenenler bir şeyler var falan. Onları göreceğiz ama daha detaylı seyretmek istiyorsanız o videoyu seyredin arkadaşlar. Baştan sona bir tutoru anlatıyorum zaten. Eklentinin ayarlarına geçelim artık. Eklentimize geldik. Şimdi eklenti ayarlarına geçeceğiz. Hemen hızlıca eklentinin bir menülerine bir bakalım. Kurslar sayfası zaten gene bilindik sayfa. 3.0'daki yenilikler tamam. Siparişler, eğer herhangi bir kursa kayıt olursa burada göreceğiz zaten. Burada yayınlanacak. Kuponlar, burada kupon oluşturabiliyorsunuz. Güzel bu da. Hemen burada hızlıca bir kupon oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel yapmışlar bunu da. Kategoriler, gene kategoriler. Demo veriyle gelen kategoriler falan var arkadaşlar. Etiketler gene aynı. Öğrenciler, kayıtlı öğrencileri göreceğimiz yer, duyurular. Burada kurs duyuruları yapabiliyoruz. İşte hangi kursa mesela ait olursa onlara sırf ona ait duyurular yapabiliriz. Sorular, cevaplar, sınav denemeleri, eklentiler, tutorun ayrıyetten işte tutorla birlikte entegre olan eklentiler var. Bunlar tabii ki ücretli. Bakın bunlar kilitli zaten, ücretli sürümünde. Araçlar kısmı var. Araçlarda da işte eklentiyle ilgili, sitenizle ilgili bilgiler, içe dışa aktarma, tutor sayfaları. Ola ki sayfaları sildiniz yanlışlıkla. Buradan tekrar tutorun kullanacağı sayfaları oluşturabiliyorsunuz. Bakın sepet ve ödeme dedik. Değiştirdiğim sepet sayfası TT olarak TT ödeme sayfası gördüğünüz gibi. Başka da ayarlara artık geçelim. Şimdi ayarlar gene varsayılan olarak karşılayan yer bizi. Bir önceki sürümde de aynı şekilde işte biraz içinde eklemeler var. Kontrol paneli, şartlar ve koşu. Hemen şunları da seçelim. Pazar yerini etkinleştir. Tamam, hadi olsun. Bunları çok böyle şey yapmayacağım arkadaşlar. Hemen geçeceğim. Dediğim gibi tutorla ilgili daha geniş kapsamlı videom var kanalda. Lütfen onu seyredin. Hızlıca, çünkü yenilikleri göstermek istiyorum ben bir yerde. Kursa geçelim. Kurs görünürlüğü. Bunlar da gene aynı şekilde. Burada da herhangi bir şey yok. Para kazanma modu. Bakın burada e-ticaret motorunu seçin demiş. Normalde WooCommerce'i yüklüyorduk zaten. Burada WooCommerce'i görürdük. Şimdi WooCommerce yok. Doğal olarak bir sekme var. Yani eklentinin kendi artık işte sepet ve ödeme sayfası kısmı var. Şimdi doğal olarak bu kalacak. Bu kalıyor. İşte sepet sayfası zaten seçili bunlar. Hemen para birimimizi seçtik. Gelir paylaşımı, tamam. Gelir paylaşımı falan da yapılsın. Kesinti ücrettir. Şudur budur. Tamam. Kaydettik. Ödeme metotları. Şimdi gene gelen yeniliklerden ama ücretli versiyonu da var. İşte yeni ağ geçidi ekleme muhabbetleri. PayPal'ı zaten kullanamıyoruz arkadaşlar. Abonelikleri destekler diyor ama zaten abonelikler de ücretli de. Manuel ödeme ekleyin. Şimdi WooCommerce'i yüklemek istemiyorsunuz. Ben yalnızca bankadan EFT üzerinden işlem yapmak istiyorum. Yani EFT ile bana gönderilsin. Bana gelsin hesabıma. Ben de siparişi işte ücret yattıktan sonra açayım kursu. Otomatikman artık öğrenci kursu girebilsin. Manuel ödeme ekle diyorum. Bakın. Şimdi kredi kartını ekleyemiyoruz arkadaşlar. Kredi kartı nasıl ekleyeceksiniz buraya? Böyle bir şey nasıl yapacaksınız? Benim aklıma gelmedi açıkçası. Başlık dedim, banka havalesi, EFT. Bir tane ikon seçebilirsiniz. O büyük mü oldu ya?
Çok büyük oldu bu. Neyse. Ödeme yönergesi. Böyle bir şey yaptım. Şimdi kaydet dedim. Tamam. Bakın manuel ödeme gene bir tane daha. İşte farklı başka ne ödemesi olabilir bilemiyorum. Buraya yapabilirsiniz. Benim aklıma gelmedi şu anda. Bu şekilde manuel ödemeler yapabiliyorsunuz. Yani ekleyebiliyorsunuz. Manuel ödeme yolları ekleyebiliyorsunuz. Bu yenilik. Vergiler. Vergilerde de böyle şöyle bir şey yapmışlar mesela. Türkiye diyelim. Şimdi eğer yaptığınız sitede global yani evrensel bir şey düşünüyorsanız her ülkeye göre bir vergilendirme şekli var zaten. Buradan da seçebilirsiniz. Yani örnek olarak işte ne bileyim Azerbaycan diyelim. Bakın böyle bayağı var yani. Uygula diyorum Azerbaycan. Vergi oranı düzenleme. Burada tek tek de mesela bakın. Yani tek tek herhalde yoktur, öyle bir şey yoktur da tüm ülke için tek vergi oranı diyelim %10 olsun. Şu vergi zaten evet vergi dahil fiyatları göster. Zaten fiyatlarıma dahil. Vergi yani KDV dahil. Gösteriyorum fiyatlarımı. Tekrar bir bölge ekliyorum. Türkiye'yi seçtim. Uygula diyorum. Hepsi için %20 dedik. Kaydet dedim. Bu şekilde vergilendirme de ülkelere göre yapabiliyorsunuz, hatta bölgelere bile göre yapabiliyorsunuz. Ödemeye geldim. Kupon kodu etkinleştirilsin. Tamam. Tasarıma geçtim. Tasarımda da gene bildiğiniz kurs filtresi, sayfa başına kurslar, şöyle ders arşiv sayfasını tamam. Bu şekilde bunları da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Renklerde mesela tasarımda biraz değişiklikler var. Bunları değiştirebiliriz. Mesela şöyle yeşile çevirebilirim. Bu şekilde ya da mavide kalsın, fark et, yeşilde kalsın. İşte oynatıcı demiş. Tamam kaydet. Gelişmişe bakalım. Editör kurs ürünlerini gizle demiş. Kurs arşiv listesi, bir kurs listesi sayfamız vardı. Kurs listesi tamam, onu seçtik. Eğitmen kaydı, öğrenci kaydı tamam. Buraya hemen şunları sınavlar dedik. Tamam, profil tamamlasın. Tamam. Kaydet diyelim. Evet, ayarları bu şekilde hızlıca gösterdim. Şimdi ayarlarda gelen yenilikleri gördük. İşte geliştirilen kısımları gördük. Yenilenen alanları gördük. Şimdi artık kurslara bir geçelim. Yeni bir kurs ekleyelim. Oradaki yenilikleri göstereyim size. Kurslar kısmındayım. Yeni ekle diyorum. Sıfırdan bir kurs oluşturacağız. Şimdi eski stilini bilenler biliyordur arkadaşlar. Bu şekilde değildi. Bu biraz daha modernleşmiş hali artık. Güzel olmuş. Bana sorarsanız bayağı derli toplu her şey bir anda gözünüzün önünde bence. O yönden iyi olmuş. Baktığınız zaman bakın ne güzel. Bayağı temiz. Şimdi temeller müfredat demiş. İlave bilgi. Yapay zeka ile üretin. İşte bu ücretli kısım. Ücretli kısımda yapay zeka ile kursun şablonunu oluşturabiliyorsunuz. Yani eklentilerin ne gerekliliği, işte ders müfredatını falan otomatik olarak kendisi oluşturuyor. Ne kadar verimli bilmiyorum tabii ki ben kullanmadığım için. Kolaylık bakımından bakarsanız çok kolaylaştırır herhalde kurs oluşturmakta. Gayet güzel olmuş bence. Artık yapay zeka çağındayız zaten yani. Bir şeyler olsun. İşte başlık kısmı gene bakın yapay zekayla gene başlığı oluşturuyor bilmem ne filan. Sayfası, kursun sayfası. Ondan sonra açıklama kısmı. Bakın burada Elementor sekmesi bir tane menüsü geliyor. Şimdi videonun başlarında da söylemiştim ya arkadaşlar. Ben tek ürün sayfasında bir düzenleme düşünüyordum. Onun hakkında çalışıyordum tutorla. İşte ürün sayfasını nasıl değiştirebilirim diye. Elementor'la falan yapılıyordu. Biraz ama böyle nasıl diyeyim size uzun sürecek bir işlemdi. Burada o kadar kolaylaştırmışlar ki olayı. Elementor'la düzenlemeye geçmeden önce ilk önce bir kursumuzu bir oluşturalım. Hemen başlığını yazdım. WordPress'e giriş kendi sitenizi oluşturun dedim. Hemen bir açıklama ekleyelim. Şöyle bir açıklama yazdık. Seçeneklere geldik. İşte azami öğrenci 0, orta seviye, başlangıç seviyesi olsun hatta. Yayınlanacak içerik orada tabii ki ücretli sürümüne girmiş. Tamam geçtik. Programlansın mı? Yani bir tarih verilsin mi? Şu tarihte işte devreye girsin ya da girmesin. O herkese açık. Şifre korumalı, özel olarak bakın. Burada seçenekler vermişler. Özel. Herkese açık olacak. Hemen bir resim yükleyelim. Kursumuzun resmini yükledik. Video kaynağı ayarlardan seçim giriş videosu. Ayarlarda onu seçmemişiz. Hemen ayarlara bir gidelim. Ayarlardan seçim yapalım bunları. YouTube diyorum. Kaydet diyorum. Yenileyelim şimdi. Hemen URL'den ekleyelim. URL'imizi ekledik. Bu arada short videoları zaten kabul etmiyor arkadaşlar. Onu da az önce gördüm hatasını. Tamam dedim. Tamam, videomuzu da ekledi. Giriş videosu. Burada tabii kursunuzla ilgili kısa bir intro videosu ekleyebilirsiniz. Fiyatlandırma ücretsiz ödenmiş demiş. Ödenmiş. Bunu da bakalım. Normal fiyatı 1 lira diyorum. 1 lira olarak yapıyorum çünkü WooCommerce'te bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bir daha fiyat değiştirmek istemiyorum. O yüzden 1 lira olarak seçtim. Hemen bir kategori ekleyelim. WordPress diyelim ona da. Tamam seçtik. Etikette yazabilirsiniz. Tamam, burada işimiz bitti mi?
Taslak olarak kaydet diyelim. Sonrakine geçelim. Kursunuzu oluşturmaya başlayın. Tamam. Konu müfredat. Müfredata geldik. Şimdi müfredatın WordPress'in temelleri dedik. Kısa bir özet ekleyelim. Tamam. Şimdi ders ekleyelim. Dersimizin adını yazdık. İçeriğini ekleyelim. Görsel yükleyelim. Tamam. İstiyorsanız bir video yükleyebiliriz gene. Ayrıca bir video daha yükleyelim hatta. Tamam. Başka bir şey. Ek dosya yükleyebiliriz. Hatta ek dosyada bir şey yükleyelim. Ne ekleyelim? Bir tane text dosyası yükledim. Tamam. Kaydet diyelim. Dersimizi oluşturduk. Bir tane sınav ekleyelim. Sınav başlığı. Hemen bir özet ekleyelim. Sınav başlığını yazdık. İçeriğini yazdık. Tamam dedik. Şimdi sorularını oluşturalım. Tamam. Bu şekilde soru, bakın koşullar cevap gerekli. Tamam, seçim rastgele yap demiş. Bu soru için 1 puan, puanları görüntüle demiş. Tamam. Zaman sınırı 1 dakika diyelim. Sınav zamanını gizle. Yok. Tekrar denesin. Yükleme hakkı, geçme notu. Bilmem. Gene aynı şekilde bakın arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Sınavı otomatik olarak başlat. Tek soru bilmem ne. Tamam, kaydet diyelim. Bu şekilde de gene bak sınavlarımızı falan da ekledik. Dersimizi ekledik. Sınavımızı ekledik. Başka da bunlar zaten ücretli sürümde. Yeni bir konu ekleyebilirsiniz. Müfredata işte 2-3 tane öyle uzatabilirsiniz. Sonraki diyelim. Potansiyel öğrencileri çekmek ve bilgilendirmeyi temel kurs bilgilerini yayınlayın. Ne öğrenecek mesela? Bu kursta ne öğrenilecek? Hemen ona bakalım. Bu kursta neler öğrenilecek? Hedef kitle, toplam kurs süresi, birkaç tane hata var. Onları düzeltmemiz lazım. Kullanılan materyaller. Gerekli sertifika ücretli sürümünde. Kurs ön kuşa bunlar hepsi ücretli sürümde demiş. Taslak olarak kaydet diyelim. Tamam. Yayınla ön izleme. Ön izlemeye bir geçelim bakalım. Gene aynı şekilde bakın yeşil rengi yapmıştık. Yeşile dönmüş. Yorumlar, kurs bilgisi, kurs içeriği, ne öğreneceksin? Bu şekilde kitle tamam, güzel. Hemen şeye bir gelelim, temeller. Elementor ile düzenleyin. Sembolün üstüne tıkladığınızda bakın şimdi normalde bir hata veriyor. Yani nasıl bir hata veriyor? Bize yazılar kısmına gönderiyor. Şimdi yapmamız gereken bir iki ufak işlem var arkadaşlar. Hemen ona geçeceğim. Elementor'a geldim. Elementor'da ayarlar kısmına geliyorum. Kurslar, dersler, quiz, ödev. Bunların hepsini işaretliyorum arkadaşlar. Ve kaydediyorum. Sonra araçlar kısmına geliyorum. Dosya verilerini tekrar oluştursun ve kütüphane senkronizasyonunu yapsın. Onu da kaydediyorum. Şimdi şablonlara geliyorum. Yeni diyorum arkadaşlar. Yeni bir şablon oluşturacağım. Burada bakın öğretmen LMS tek kurs şablonu var. Bunu seçiyorum. Sayfayı seçiyorum. İsterseniz buraya bir isim verebiliriz. TT diyorum. TT LMS diyorum. Neyse. Şablonu oluştursun. Tamam, şablon oluştu. Yayınla diyorum. Ve çıkalım tekrar WordPress kontrol paneline gelelim. Kurslara geliyorum. Kurslarda son oluşturduğumuz kurs. Elementor sembolün üstüne tıklayalım. Bakın bu şekilde Elementor'la şu an istediğimiz işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Örnek mesela. Bakın ama burada yalnızca başlıklar tabii ki değişti. Yani İngilizceye çevrildi. Bunları da Türkçe'ye çevirmeniz lazım mesela. About kurs demiş. Kurs hakkında mesela. Ne? Kurs hakkında. Aldık. Buraya yapıştırdık. Şimdi burada güzel yanı ne arkadaşlar? Baktığınız zaman şu var. Mesela bunu biçimini, rengini işte ne bileyim bir sürü Elementor'la yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bayağı üstünde oynayabilirsiniz. Kendinize has bir ürün sayfası, yani tek ürün sayfası oluşturabilirsiniz arkadaşlar. O yanı var. O yandan güzel. Bakın bu şekilde şimdi tabii ki bir tanesini seçeceğiz. Ondan sonra bu kalkacak. Böyle bu şekilde bunu mesela şunu alalım. Şunu aldım. Buraya aldım. Şuraya mı koyalım? Şuraya koyalım. Bunun altına gelsin. Mesela. Hemen şunu da çevireyim. Hedef kitle. Hedef kitle dedik. Yayınla diyorum. Normalde ben bunun videosunu hazırlıyordum arkadaşlar. Bunun üzerine çalışıyordum. Nasıl özelleştirebiliriz diye. Dediğim gibi burada istediğiniz alanı istediğiniz yere çekebilirsiniz. Elementor'la yapabildiğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Artı burada çünkü şöyle hemen Elementor'un yani tutor'la bakın tutor LMS burada kullanabileceğiniz şeyler de var. Yani zaten buradaki
kullanılan eklentilerin hepsi burada var arkadaşlar. Ama ayrıyetten de Elementor ile ilgili hani farklı bir şey de koyabilirsiniz. Buraya bir tane ürün sayfası en alta mesela bir bir reklam, bir banner bile yerleştirebilirsiniz. Resim eklersiniz, ne bileyim bir şeyler yaparsınız yani. Bu şekilde kaydettim. Yayınladık. Tamam, çıkış yapalım. Güncelle diyorum. Kurslara gidelim gene. Şimdi bir bakalım olay ne oldu? Normale döndü. Ne yaptı? İşte bakın İngilizce tabii ki. Bakın hedef kitle buradaydı. Buraya aldım. Örnek olarak gösteriyorum. Bunu istediğiniz dediğim gibi özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu güzel yapmışlar. Yani eskiden bayağı uğraştırıyordu ama şu an mesela şablon hazır geldiği için sizin tek tek Elementor uzantılarını işte oraya mı koyayım buraya mı koyayım derdiniz yok. Bu şablonun üzerinde de oynayabilirsiniz. Yani işte az önce yaptığım gibi oradaki kutuyu alıp başka bir yere çekebilirsiniz. Oradan oraya çekebilirsiniz ya da başka şeyler ekleyebilirsiniz buraya. Bu bana sorarsanız çok güzel olmuş. Yani tek standart sabit bir tek ürün sayfası yapmaktansa değişik şeyler, değişik işte çerçeveler, renkler hepsini oluşturabilirsiniz tek ürün sayfasında. Güzel olmuş yani. Hızlıca olmuş bir de. Onu da göstermek istedim. Bana sorarsanız güzel bir değişiklik yani. Onun içine eklenmesi. Şimdi artık bir tane test yapalım. Bir bu kursa hatta oluşturduğumuz kursa kayıt olalım. Oradaki sürece bakalım şimdi. İşte ödeme kısmı nasıl oluyor, nasıl geliyor ona bir bakalım. Bir tane kursa kayıt olacağız arkadaşlar. Özel bir pencerede açtım. Yeni bir kayıt oluşturacağım. Ondan sonra da işte işlemlere bakacağız. Sepet, ödeme kısımları, sipariş nasıl geliyor falan onları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi diğer ekranda özel pencere burası zaten. Orada oluşturduğumuz kursa giriş yapalım. Bir kayıt olalım. Sepete ekleyelim. Tabii üye olmamızı isteyecek bizden. Hemen üye olalım. Kayıt olduk. Sepete ekle diyorum. Sepet sayfamız. Normalde eklentinin bu ayarlarda doğal ödeme yolu dediğimiz olay bu. Bir sepetteki kurs işte ne demiş 1 lira 1 lira. Ödemeye geç diyorum. Orada işte fiyatlar tamam, kupon, fatura adresini söylemiş. Oluşturduğumuz ödeme yolu, bakın ödeme yöntemi banka havalesi EFT. Şimdi bunları da yapalım, yazalım. Fatura adresi kısmını da doldurduk. Banka havalesini seçiyorum. Orada banka bilgilerimiz, EFT bilgileri yani işte hangi hesaba EFT yapılacak onların bilgisi çıkıyor. Kabul edelim ve şimdi öde diyelim. Siparişimiz onaylandı diyor. Sipariş listesini kontrol edin. Alışverişe devam. Sipariş listesini kontrol edelim bakalım. Evet, kontrol panelimiz arkadaşlar bakın. Bu bizim şu an üye olan kişinin kontrol paneli. Burada tamamlanmamış olarak gözüküyor. Şimdi hemen yönetici kısmına geçiyorum. Geldik siparişlerimize bakın. Bir tane sipariş geldi diyor. Bakıyorum evet banka havalesi EFT ödenmemiş, tamamlanmamış 1 lira. Düzenleme. Hemen bakalım şu kurs bu bilmem ne işte kim almış şu almış bu almış bilmem ne falan. Tamamdır. Ödenmiş olarak işaretle diyelim. Tamam. Ödenmiş ve tamamlandı diyor. Hemen diğer monitörüme geçiyorum. Sayfayı bir yenileyelim. Tamamlandı. Tamam. Şimdi kursa gidelim bir. Kursa giriş yapalım. Kontrol paneli, kayıtlı kurslar. Evet, eğitime başla diyelim. Bu şekilde eğitim sayfası, kurs sayfası açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde kendi eklentinin kendi ödeme yolu işte ödeme yöntemi diyelim artık. Bu şekilde çalışıyor. EFT ile tabii. Şimdi WooCommerce'i yüklemedik dedim. WooCommerce'i yükleyip bir de öyle bir deneyelim. WooCommerce'te nasıl çalışacak ona bir bakalım. Ama WooCommerce'i yükledikten sonra ayarlarda, eklentinin ayarlarında ödeme yöntemi yani WooCommerce olarak seçmemiz lazım. Doğal olarak değil de WooCommerce olması lazım. WooCommerce eklentisini yükleyelim ondan sonra ayarlara geçelim. WooCommerce eklentisini yükledim arkadaşlar. Ayarlarını yaptım. Şimdi o hazır. Hemen eklentinin ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlarda çünkü eklentide şeyi seçmemiz lazım artık. WooCommerce e-ticaret motorunu bakın doğaldı. WooCommerce olarak işaretliyorum arkadaşlar. Ondan sonra bunu böyle kaydediyoruz. Burada şimdi WooCommerce siparişlerini otomatik olarak tamamlayın demiş. Şimdi şöyle bir şey var. WooCommerce siparişlerini otomatik olarak tamamlayın dediğinde etkinleştirilirse kurslar durumunda WooCommerce siparişleri tamamlandı durumunu alır diyor. Şimdi burada bir yanıltıcı bir durum var aslında. Eğer şimdi EFT ile birlikte kredi kartı ayrıyetten ben WooCommerce ödemelerinden Shopier ödeme sistemini de ekledim. Ödeme yolunu da ekledim arkadaşlar. Hem onu da test edeceğim. Normalde ben kendi sistemde kullanıyorum zaten. Dil dosyalarını zaten o şekilde kredi kartıyla da alabiliyorsunuz. Şimdi onu bir deneyeceğiz zaten. Bunu açmıyorum şu an. Misafir modunu etkinleştirdim. Yani misafir modu kayıt olmadan da direkt sipariş verilebilsin hesabı. Onu açtım. Bunları ayarladık. Kaydettik. Şimdi yapılması gereken şimdi kursa gelelim. İlk önce kursta göstereyim. Kurslar sekmesinde arkadaşlar bakın şimdi ücretsiz ya da
ödenmiş diye geçiyor ya. Burada ürünü seçmeniz lazım. Yani bu ürünle WooCommerce'te bağlantı olması lazım. O yüzden de WooCommerce ürünlerde bu ürünle bağlantı olacak ürünü ayarlamanız lazım. Ne mesela? Örnek işte bu kursun başlığını alacağız. Ürünler sekmesinde bakın burada ürünler sekmesinde oluşturacaksınız. Ben oluşturdum gerçi de. Burada oluşturuyorsunuz. Bağlantılı olması için. Alt tarafta da tutor'u seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın tutor'u seçiyorsunuz. Hatta sanalı da seçebilirsiniz ki kargolama muhabbeti olmasın. Sonuçta siz bir kurs, dijital bir ürün bu da. O ayarlar çıkmasın. 1 liraydı zaten. 1 lira demiştik. 1 lira olarak gene seçtik. İşte resmini yaptık, ayarladık. Güncel ediyorum şimdi. Bu şekilde bağlantı olması lazım. Yani oluşturduğunuz kursla buradaki kursla bağlantı olması lazım. WooCommerce ürününün yani. Buranın bağlantısı olması lazım. Tamamdır. Şimdi girelim. Gene özel sekmede sayfamızda ürünü sepetimize ekleyip ödeme yoluna bir bakalım. Şimdi sepete ekle. Gene son kursumuz. Ekle diyorum. Sepete gidelim. Tamam. Sepette bu şekilde ödemeye git diyoruz. Tamam. Kredi kartı ile. Tabii bu adresleri falan doldurdum ben. Onlarda bir sıkıntı yok. Kredi kartı ile ödeme diyorum. Kabul ediyorum. Komple ödeme demiş. Bakalım. Gördüğünüz gibi Shopier'in sayfasına, kredi kartı ödemesi sayfasına geliyor. Şimdi buradaki bilgileri dolduracağım arkadaşlar. 1 liralık test. Sonuçta bir test yapmış olacağız. Bakalım ödeme yaptıktan sonra kursumuzu direkt olarak tamamlandı mı gösterecek yoksa beklemeye mi alacak onu merak ediyorum. Onu yapacağım şimdi. Kredi kartı ile ödememizi yaptık arkadaşlar. Shopier'den direkt olarak ödedik. Şimdi sitemize dönelim. Sipariş tabii ki oluştu ama istediğim gibi olmadı aslında. Sipariş hazırlanıyor olarak geçti. Yani demek ki ayarlarda onu açmamız lazım. Yani niye açmamız lazımdı? Tamamlandı olarak açmamız lazım. Kredi kartında direkt sipariş verildiğinde o zaman da EFT yolunu kaldırmanız gerekecek arkadaşlar. O da var yani. Orada bir çelişki mi var artık? EFT'yi kaldıracaksınız. EFT olmayacak. WooCommerce ödemelerinde direkt kredi kartı olacak. Çünkü sonuçta dijital ürün bu yani. Ödemesi yapıldığı zaman direkt olarak karşı tarafta almak ister. Kursa ulaşmak ister. Onu da öğrenmiş olduk. Yani ayarlardan açmamız lazım. Hazırlanıyordu, tamamlandı olarak olması için. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet arkadaşlar sipariş geldi. Gördüğünüz gibi sipariş var. Onu da gördük. Elimden geldiğince anlattım. Artık WooCommerce'e ekleyerek de mi onunla mı çalışırsınız ya da normal eklentinin içindeki doğal ödeme yoluyla. Onda da bir tek işte EFT, MFT. Ona nasıl kredi kartı eklenir bilemiyorum. Yani eklenmez diye düşünüyorum çünkü. Sonuçta ücretli kısmında ödeme yolları işte Stripe var, Amazon Pay var, Google Pay falan bunlar var herhalde. Onlar da ücretli kısmında. Biraz uzun bir tanıtım oldu aslında özellikler. Yani kısaca geçmek istiyordum ama aklımıza gelebilecek, kafamıza takılabilecek soruları da yanıtlamak istedim. Bir taraftan da hem de eski bilgilerimizi tazeledik. İşte kurs ekleme, oradaki yenilikleri gördük. Yapay zeka işte bunlar çoğu ücretli sürümünde gelen özellikler ama en azından Tutor LMS 3.0'la bence diğer kurs eklentileriyle rekabet edebilecek seviyeye gelmiş. Çünkü daha önceki videolarımda söylemiştim bazı kurs eklentileri Tutor'un üstüne çıktı artık. Yani üst seviyelerine geldi. Tutor'un bir an önce bir şey yapması lazımdı. 3.0'la da bunu herhalde aradaki farkı kapatmışlar. Biraz daha işte artık dengelenmiş gibi geliyor bana. Zamanla da daha da gelişir. Yalnız şu vardı yani gözüme takılanlardan bu kadar bir gelişme yapmışsınız. En azından demo sayfalarda da bir değişiklik ya da yeni eklemeler yapılsaymış demo verilere, şablonlara daha da güzel olurdu bence. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar yeni özelliklerini falan. Umarım faydalı olmuştur. Umarım ilginizi çekmiştir diye düşünüyorum. Buraya kadar seyrettiyseniz de teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de lütfen bir beğeni atın. Kanala abone değilseniz de lütfen abone olun. Yorum yazarsanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce bu tarafa Tutor'la ilgili daha önce daha uzun detaylı çektiğim videoyu linkini koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz, seyredebilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim tabii ki. Hemen hemen aynı ama yeni özelliklerle bu videoda zaten gördünüz. Değişen bir şey yok, fazla bir şey yok. Kurs oluşturmada onu da göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.